Skydio 2. Evet. Aylardır bunun inceleme videosunu çekeceğim ama talihsiz bir takım olaylar yaşadığım için çekemedim. O gün bugün. Şimdi biraz görüntülere bakalım. Bu aletin ne olduğunu anlayalım. Sonra da konuşalım. Evet, görüntülerden ne anladığınızı bilmiyorum ama bu bir takip dronu arkadaşlar. Takip dronu ne demek? Üzerinde 6 tane 4K kamera var. Üstte 3 tane, altta 3 tane. Bunlar ne yapıyor? 200'er derecelik görüş açıları var. Ve buradan topladığı görüntülerle 45 megapiksellik küresel bir görüntü oluşturuyor. Ve bu görüntüyü analiz ediyor. Bunu analiz ederken de Nvidia'nın Pascal işlemcilerini kullanıyor ve saniyede 1.3 trilyon işlem yaparak analiz ediyor. Bu inanılmaz bir şey. Peki realde bu yaptığı işlemler gerçek hayata yansıyor mu? Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi inanılmaz. Yani beni inanılmaz heyecanlandırdı. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Evet, bu bir akıllı drone. Evet, birçok şey kendi hesaplıyor ama sizin de biraz bu aletle beraber uçmayı öğrenmeniz gerekiyor. Bu ne demek oluyor? Mesela bir ormana daldığınız zaman alet haliyle etrafı analiz ederek kendine kaçış noktaları arıyor. Eğer siz kapatıp son sürat giderseniz o sizi bir noktada kaybedecek. O yüzden girdiğiniz ormanın sıklığına göre hızınızı düşürmeniz gerekiyor. Keza gösterdiğim videoda ben özellikle o alanda yavaş gittim. Ama burada bütün videolarda, diğer YouTuber arkadaşların, özellikle yabancı kaynakların yaptığı videolarda gördüğüm şöyle bir hata var. Şimdi drone burada uçuyor, sizi takip ediyor. Bir dallı bölge, yoğun bir bölgeye giriyor drone. Hemen bekliyorsunuz. Acaba geçebilecek mi oraya diye. Halbuki sizin hareket etmeniz gerekiyor. Ben de yaptım bu hatayı. Devam edeceksin ki, çünkü aradaki mesafeyi sürekli muhafaza etmeye çalıştığı için siz şu şekilde dalların arasına bu girdiği zaman, beklediğiniz zaman aradaki mesafeyi sağladığı için beklemeye devam ediyor. Ama siz devam ettikçe drone kendine uçup kaçacak noktalar bulmaya çalışıyor. Her neyse, istiyorsanız gelin birazcık da açık alanda takipte ne kadar güzel görüntüler çektiğine bakın.
Şimdi biraz teknik özelliklerinden bahsedelim. Bu drone saatte 56 kilometre hızla otonom uçuş gerçekleştirebiliyor. Bu ne demek? Yani siz bir motorla 56 kilometre hızla giderken bu o işlemleri, hesaplamaları yaparak ağaçların arasından saatte 56 kilometre hızla gidebiliyor. Tabii ben bunu test etmedim. Yani o kadar zorlamadım aleti. Çünkü zorlayıp düşürüp videoyu çekememek vardı. Maksimum rüzgar dayanıklılığı 40 kilometre ki aslında bunu test ettiğim, bu uçuş yaptığım, testi yaptığım bölge hepiniz tahmin ediyorsunuz. Buradaki motordan da gördüğünüz gibi yine Motocross Park Kilyos'tayım ve buranın harika doğasında ama maalesef en rüzgarlı bölgesinde bu uçuşları gerçekleştirdim. Vallahi hiç yüzüstü bırakmadı. Sahil tarafında bir drone yaptım. Drone'ye bakalım. Buradaki rüzgar açıkta 30-40 kilometreleri çok rahat buluyor. Bunu ezbere söylüyorum, biliyorum ama bu bölgeyi çok iyi tanıyan biri olarak 30-40 kilometreleri size garanti edebilirim. Çünkü aşağıda insanlar kitesurfing yapıyorlar. Pile gelirsek 23 dakikalık bir uçuş süresini vaat etmiş Skydio bize. 11.4 voltluk bir pil ve 42.800 mAh'lık bir pili var. Benim yaklaşık olarak yakaladığım uçuş süreleri 20-21 dakikalar falan. Bana sorarsanız fazlasıyla yeterli. Pilde şöyle güzel bir numara var. Mıknatıslı pil. Böyle bu şekilde pili takıyorsunuz ve ayırırken de böyle ayırıyorsunuz. Size ufak bir tavsiyem var. Ben öyle yapıyorum uçururken. Bu pili taktıktan sonra buraya sıkı bir lastik bant atıyorum. Çünkü neme lazım? Drone'u bir şekilde düşürdünüz, görmediği bir dala çarptı. En azından kamerasından nerede olduğunu anlamanızı sağlıyor. Ben bunu DJI'de çok uyguladım, çok başıma geldi. Ama yine bunun Find My Sky diyor. Skydio'mu bul diye bir özelliği var aplikasyonun içerisinde. Oradan son konumunu noktası olarak size belirliyor ve siz harita üzerinde o noktaya gidip drone'unuzu buluyorsunuz. Bunu da test ettim açıkçası. Üzerinde 3 aksı bir gimbal var. Kamerası 4K 60 kare çekebiliyor. HDR çekebiliyor. Ama bana sorarsanız HDR çekmeye gerek yok. Bakın şu an ekrana koyduğum görüntüdeki tişörtüme bakın, beyaz tişörtüme. Gökyüzüne bakın, ağaç dibindeki gölgelere bakın. Aslında çok dengeli bir fotoğraf bu. Yani HDR çekip iyice gölgelerden detay, gökyüzünden detay almaya gerek var mı derseniz bana göre gerek yok. Belki snowboard yapıyorsanız o zaman belki ihtiyaç duyabilirsiniz eğer görüntünüz çok patlıyorsa. Ama evet, böyle de bir özelliği var. Şimdi uzaklık meraklıları için ben uzaklığı kasmadım. Çünkü ben dronlarla uzun mesafe uçmayı uzunca bir süre önce bıraktım. Benim için içerik önemli. O yüzden de eğer bir çekim yapacaksam gidiyorum o bölgede önce keşfimi yapıyorum ve toplamda 200-300 metre uzaklığa giderek o bölgeyi ya da çekeceğim her neyse en iyisini çekmeye çalışıyorum. Ama Skydio'nun söylediği 3,5 kilometrelik bir mesafesi var. Benim YouTube'da gördüğüm videolarda 3,5 kilometre uçan görmedim ama 3 kilometreleri kumandasıyla beraber görenler var. Şimdi biraz şeyden bahsedelim. Neden Mavic Pro ya da Mavic Air değil de Skydio 2 takip konusu? Çünkü demin dedim ya, buradaki 6 tane kamerayla ürettiği görüntü 45 megapiksel. Bu DJI Mavic Pro'da yaklaşık 5 megapiksel, Mavic Air'da da 2 megapiksellik bir görüntü. Yani 2 megapiksellik görüntüyü analiz etmek var. 45 megapiksellik bir görüntüyü analiz etmek var. Şimdi 2 megapiksellik bir görüntüde dalı algılamasıyla 45 megapiksellik bir görüntüde dalı algılaması arasında haliyle fark var. O yüzden zaten bu drone'un özelliği takip edebilmesi. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir fotoğraf paylaştım. Akabinde de insanlar abi Mavic Air'la kıyaslama çeker misin? Kıyaslama çeker misin? Öyle bir kıyaslama çekmeyeceğim ama Mesut'la çektiğimiz videodan bir şey göstermek istiyorum size.
Hatırlıyor musunuz? Hatta o videoda da anlatmıştım. Bir yerde kesiliyor ve takip edemiyor. Orada tabii iki tane aslında sıkıntı var. Birincisi kumanda ile aradaki mesafe. Diğer bir sıkıntı da sensör sayısının az olması. Ama şimdi bakın Skydio 2 ile bir de motorla daha hızlı aynı bölgeden nasıl geçtiğime bakalım. O yüzden elma ile armutu kıyaslamak istemiyorum. Zaten ben videolarımda da bu tür ürün kıyaslamalarına, yani farklı segmentteki ürünleri kıyaslamanın yanlış olduğuna inanıyorum. Mavic'ler bana sorarsanız çok iyi görüntü çekmek için tasarlanmış dronlar. Ama bu drone'un özelliği, eğer tek bir adamsanız, tek başınıza içerik üreten bir adamsanız, yanınızda bir drone operatörü yoksa, kendi kameranızı kendiniz taşıyorsanız, kendi içeriğinizi tamamıyla tek başına üreten bir insansanız, ki aslında benim durumumda öyle, o zaman bu tür cihazlar anlamlı oluyor. Ayrıca şöyle de bir durum var. Siz ekibi büyüttükçe planlamalarınızı daha önceden daha detaylı yapmanız gerekiyor. Mesela bir drone görüntüsü çekeceksiniz. Diyorsunuz ki abi ben buradan bu hızda geçeceğim, sen de beni bu şekilde takip edersin vesaire vesaire. Ama bir de şöyle zor durumlar var. Dağın başına snowboard'a gidiyorsunuz. Adam snowboard'a binebiliyor mu, drone operatörü? Hadi bindi diyelim, sizi takip edecek, drone'unu çıkaracak. Bu öyle değil. Bu tek kişilik bir şov aslında. O yüzden de son dönemde belki de beni en heyecanlandıran bütün bu ürünlerin arasındaki ilk 3'teki üründen bir tanesi. DJI Mavic serisi dronlarla aslında temeldeki farkı nedir biliyor musunuz? Bütün bunları geçin, bütün bu teknik özellikleri geçin. Şimdi sizin DJI'da elinizde bir kumanda var. Buna da bağlı bir telefon var. Ve siz böyle elinizde kumandayla diyorsunuz ki Koray burada, ben Koray'ı işaretleyeyim. O da ben oluyorum bu durumda. Ve ben bu drone'la beraber böyle yürümeye başlıyorum ve yürüdükçe beni takip ediyor. Peki bir motorla, bir bisikletle, bir kaykayla, bir snowboardla gittiğinizde bunu nasıl yapıyorsunuz? Bu kumandayı ne yapıyorsunuz? Bu kumandayı çantanıza koyamıyorsunuz. Çünkü çantanıza koyduğunuz zaman çantanın içerisinde ekrana dokunabilir herhangi bir şey. Ya da kontrol çubuklarına komut verebilir. O yüzden bu kumandayı mutlaka ve mutlaka yanınızda taşıyorsunuz. Çünkü takip edilen kişi sizseniz o zaman da kumandanın sizde olması gerekiyor. Fakat Skydio 2'de Beacon denilen bir alet var. O da bu arkadaşlar. Şimdi bu Beacon nedir? Bu Beacon'ın temelde yaptığı çok basit bir şey var. Bunun içerisinde kendi GPS'i ve barometresi var. Bu ne işe yarıyor? Siz kumandayı falan atıyorsunuz kenara. Beacon'ınızla bütün drone'u kumanda ediyorsunuz. Buradaki hikaye şu. Siz bunun içerisindeki GPS ve barometre ile sizin pozisyon bilginiz ve yükseklik bilginiz drone'a, bunun üzerindeki verici sayesinde drone'a iletiliyor ve haliyle sizle beraber hareket ediyor. Ve sizi noktasal olarak takip ediyor. Şimdi Mavic'lerdeki takip sistemi aslında kontrast bazlı görsel bir takip yapıyor. Siz bir ağacın arkasına ya da sık bir ormana girdiğiniz zaman görsel temas kaybolduğu için takip mümkün olmuyor. Ama bunda GPS'te sizi görmese bile noktasal olarak nerede olduğunuzu bildiği için sizi her zaman ama her zaman takip edebiliyor.
Bana sorarsanız bu drone'u alacaksanız ilk olarak almanız gereken aksesuar bu beacon denilen alet. Kumanda bana göre çok gerekli değil. iPhone'la da kumanda edebiliyorsunuz ama burada şöyle bir detayı vermem gerekiyor. Sadece iPhone'la drone'unuzu kontrol ederseniz mesafeniz 200 metre ile sınırlı. Beacon'da 1,5 kilometre ile sınırlı, kumandayla da 3,5 kilometre ile sınırlı. Şimdi burada bu beacon tam arada bir yere oturuyor. 1,5 kilometre fazlasıyla yeterli. Zaten hiçbir zaman kendinizi 1,5 kilometre öteden takip ettirmek istemeyeceksiniz. Çünkü kocaman ekranda küçücük kalacaksınız. Bunda zaten en iyi takibi, yakın takip istiyorsanız 5 metreler falan, uzak takip etmek istiyorsanız da 40 metreler falan. Ortadaki Skydio butonuna 2 kere bastığınız zaman sürüşünüz sırasında bir uzaklaşıyor. Size panoramik bir görüntü sunuyor ve tekrar sizi yaklaşarak takibe devam ediyor. Yine güzel bir özelliği daha var. Bu Skydio butonuna basılı tutarak sihirli çubuk gibi kumanda ettiğinizde, ki şu anki videoda görüyorsunuz, ben bu beacon'ı nereye doğru döndürsem drone o yana doğru gidiyor. Ve siz pozisyonlamanızı bu şekilde de yapabiliyorsunuz. Drone'u indireceğiniz zaman pozisyonlamanızı bu tuşa basılı tutarak istediğiniz alana doğru alıp indir tuşuna bastığınızda havada elle yakalayabiliyorsunuz ve çok da güvenilir. Yani bu kumanda olayı takipte çok önemli. Yıllarca ben bu DJI dronlarıyla takip için çok uğraştım. Çünkü haliyle yaptığım hobiler bisiklet ve motosiklet olduğu için bu hobilerimi bir şekilde resmetmek istiyorum. O zaman da kalkıp işte Mehmet, Ahmet hafta sonu boş musun, gel 2 kare bir şeyler çekelim demek istemiyorsun. Çünkü hem hobini icra etmek istiyorsun hem çekimi yapmak istiyorsun. Öbür türlü hobini yapmaktan mahrum kalıyorsun. Çünkü tamamen çekime odaklanıyorsun. Ama benim hayalim, Skydio 2 ile ilgili hayalim, çantamda bu drone dursun, istediğim zaman çıkarayım. İşte ne bileyim Belgrad Ormanı'nda motora biniyorken de 2 planda motorla gezerken alayımdı. Ki bu drone tamamen bunu sağlıyor. Yani konu aslında benim için bu noktada kapanmıştır. Evet, kısaca Skydio 2 arkadaşlar böyle bana göre ultra yetenekli bir cihaz. Madde madde incelemedim. Yok işte indirirken şöyle yapılıyor, kaldırırken şunu yapıyorsun. İşte orbit denilen bir özelliği var. Uçarken etrafınızda dönüyor. İşte kumandayla şunu yap. Bunlara gerek yok. Neden gerek yok? Çünkü ben size biraz içerik olarak neler çıkarabileceğini, dronlardan bir takip drone'unun temel farkları nedir onu göstermeye çalıştım. Umarım beni heyecanlandırdığı kadar siz de heyecanlandırmıştır. Son dönemdeki ilk 3 ürünüm arasına girer. Beni heyecanlandıran ilk 3 ürün arasına kesin giriyor. Evet, yani ben inanılmaz beğendim aleti. Diyeceksiniz ulan her bir şeyi beğeniyorsun diye, ama yok, bu drone anlamında benim her zaman çantamda olacak tek drone. Zaten benim derdim her zaman takip yaptırabilmekte. Bu benim için takipte son noktadır. Videoyu kapamadan önce bir sonraki videomla ilgili bir duyuru yapacağım. Bir sonraki videom R5 ile ilgili. Canon EOS R5. Yani o kadar çok fazla şey söylemek istiyorum ki videoda kibar bir dille anlattım. Ama videoda kibar bir dille anlattıklarımı 20 ile çarpabilirsiniz. Son olarak da arkadaşlar birine teşekkür etmek istiyorum. Hale markası, görüyor musunuz? Bu tişörtleri bana hediye gönderdiler, Hale markası. Motora binerken üzerimde olan beyaz tişört de yine Hale'ın tişörtleri. Vallahi sırf reklam olsun diye giymiyorum. Zaten reklam amaçlı değil, tamamen hediye amaçlı yollamış. Ay ya. Gerçi ben de böyle biniyorum. Evet, şimdi sizi kesintisiz Skydio görüntüleriyle baş başa bırakıyorum.
Bye.